İstiklal Marşı'nın şairi olarak hepimizin bildiği Akif. Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde yaşamış, fikri dönüşümlere, yazıları, konuşmaları, vaazları ve en önemlisi de elbette şiirleriyle damgasını vurmuş, nihayet İstiklal Marşımızı kaleme almıştır. Bu özellikleri dolayısıyla onun etkisi sadece dönemiyle sınırlı kalmamış, sonraki tarihlerde de fikirlerine, heyecanlarına katılan, bunları kendi zamanlarının ruhu içinde yeniden gündeme taşıyan çok geniş toplumsal kesimler olmuştur. Hayatı hakkında bilgisi olan herkesin takdir ettiği etkileyici kişiliği, toplumsal sorunları yürekten anlatışı, milli mücadelede oynadığı rol, onun her zaman kolektif kimliğin ortak bir değeri olmasını sağlamıştır. Bazı toplumsal ve politik çevreler ise onun fikirlerini diğerlerinden daha farklı olarak kendi kimliklerinin temel bir karakteristiği olarak görmüşlerdir. Öte yandan bugüne ait siyasal mücadelenin inşa ettiği geçmiş anlatısı içine Mehmet Akif Ersoy'u olumsuz bir figür olarak yerleştirenler de vardır. Toplumdaki Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin farklılıklar taşıyan bu bilgiler, onun fikirlerini anlama, yeniden yorumlamada değişiklikler doğurmuştur. Ona yönelik kimi eleştirileri ortaya koyanlar kadar, Ersoy'u bütünüyle benimsediklerini düşünenler dahi, onun fikirleriyle kendi fantezilerini bir ölçüde karıştırmışlardır. Örnek vermek gerekirse, Akif Ersoy'a gönülden bağlı olduğunu düşünenler arasında 2. Abdülhamit'e yönelik güçlü bir eleştiriye ya da onun yönetiminin bir istibdat olduğuna dair tanımlamaya pek rastlanmaz. Oysa Ersoy, Abdülhamit'in yönetimini istibdat olarak görür ve onu bir şiirinde de takip edilebileceği gibi şiddetle eleştirir. Yıkıldın, gittin ama ey mülevver devri istibdat, bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yat diye belirtmiştir. Bir başka husus, Ersoy'daki güçlü İslami vurgu dolayısıyla onun modernliğe de muhalefet eden, bağnazlığa yakın duran birisi olduğu doğrultusundaki yanlış kanaattir. Dış görünüşüyle hareket edenler, her yerde rastlanan o sakallı fotoğrafı üzerinden onu klişeleşmiş, gerici tiplemesi içine koyabilirler. Bu da başka bir tür yanılsamadır. Şablonlar dolayısıyla safahatın kapağını kaldırmayı lüzumsuz bulanlar, onun medeniyete, gelişmeye yönelik tutkulu anlatımını, taassuba, dar görüşlülüğe, yobazlığa dair eleştirilerini görme imkanından da mahrumdurlar. Onlar için Mehmet Akif Ersoy, okumadıkları ancak bildiklerini varsaydıkları, safahatın hayat hikayesini öğrenmedikleri ama bir fotoğraf üzerinden ya da şifahi rivayetlerle düşledikleri, onun hakikati yerine kendi fantazilerini koydukları bir kişiliktir. Siyasal mücadeleler sadece yazı üzerinden sürdürülmez. Kitapların, dergilerin, filmlerin, şarkıların ötesinde bunlara eşlik eden son derece geniş bir alan olan siyasal mücadelelerde de etkili bir işlev olarak görülür. Yazı, metin, son tahlilde söylediği her zaman ortada olan şeffaf bir niteliğe sahiptir ve eleştirelliğe açıktır. O yüzden yazılı alan kendini mukabil değerlendirmeleri belli ölçüde dikkate alan bir rasyonellik üzerinden kurmak durumundadır. Buna karşılık sözlü alan siyasal mücadelelerin çok hoşnut kaldığı, kolektif kimlik fantezilerinin arzu edildiği gibi oluşturulmasına cevaz veren bir keyfilik içinde oluşur. Özü itibariyle rakiplerin eleştirellerinden uzak olduğu gibi onların hücumlarına karşılayacak olağanüstü esnekliğe de sahiptir. O yüzden tarihe ait değerlendirmeler, oradaki önemli figürlere ilişkin yorumlar bu keyfilikten hayli nasibini almıştır. Mehmet Akif Ersoy'un güncel siyasi mücadelelerin
özellikle sözlü alanında böyle bir anlaşılamama kaderi yaşadığı söylenebilir. Ersoy, 1873-1936 yılları arasındaki 63 yıllık ömrü içinde 1. ve 2. Meşrutiyet'in ilanı, İttihat ve Terakki'nin örgütlenmesi, nihayet iktidara gelişi, 2. Abdülhamit dönemi, çöken bir imparatorluk, 1. Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı, modernleşme yolunda atılan adımlar gibi birçok önemli gelişmeye şahitlik etmiştir. 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanırken Mehmet Akif Ersoy 45 yaşındadır. Bir şair, yazar ve düşünürün adım adım gerileyen bir imparatorluğun acılı coğrafyasında kendi kariyerini inşa etmesi trajik bir olaydır. Çünkü her fert nihai noktada kendi kaderine odaklanarak kimi teselli unsurları bulabilir, ancak şairler ve yazarlar temsil ettiklerini düşündükleri bir kolektif irade adına davranırlar. Onlar adına yaşarlar, soluk alırlar ve endişeleri de, ümitleri de, tesellileri de kolektif plandaki gelişmelere bağlı olarak kalır. Nitekim Ersoy'un tüm yazılarında ve şiirlerinde derin, insanın içine işleyen bir hüzün vardır. Şiirlerindeki kahramanlığın, kurtarıcılığın, ümidin dile geldiği satırlar dahi bunları ortaya çıkartan gerekçeleri yankılayarak var olurlar. Ersoy, Batı'ya hasım olmak için her tür gerekçenin mevcut olduğu bir zamanda dengeli davranmayı bilmiş, onların sömürgeci siyasetleriyle insani dünyaları, kültürlerinin kimi evrensel nitelikleri arasındaki farkı gözetmiştir. Ersoy'un Batı'nın bu iki yüzünü işaret eden çeşitli yorumları arasında Paris'teki Hersekli Hoca Kadri Efendi'yi ziyaretini bir anekdot olarak zikretmek uygun olur. Şair her açıdan büyük saygı duyduğu Hersekli Hoca Kadri Efendi'ye sorar: "Avrupalıları nasıl buldun?" "Paşa, bu adamların güzel şeyleri vardır. Evet, pek çok güzel şeyleri de vardır. Lakin şunu bilmelidir ki o güzel şeylerin hepsi, evet hepsi yalnız kitaplarındadır." Hakikat, hoca merhumun dediği gibi Avrupalıların ilimleri, irfanları, medeniyetteki, sanayideki terakkileri inkar olunur bir şey değildir. Ancak insaniyetlerini, insanlara karşı olan muamelelerini, kendilerinin maddiyattaki şu terakkileri ile ölçmek katiyen doğru değildir. Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı. Fakat kendilerine asla inanmamalı. Asla kapılılmamalıdır. Bu anekdot kendisine Batı medeniyeti nedir diye sorulan Gandhi'nin cevabıyla da benzerlikler taşımaktadır. Güzel bir fikir. Ersoy, teknikte ve bilimde Batı medeniyetine mutlak surette ülkemizin yetişmesi gerektiğini belirtir. Bu güzergahta önümüzdeki örnek Batı'dır. Neler yapmamız gerektiğini, konusunu Batı ile Müslümanları mukayese ederek şöyle ortaya koyar. Çünkü medeniyetin bu kısımlarında Batılılara yetişemezsek, yaşamamıza, bize Allah'ın emaneti olan İslam dinini yaşatmamıza imkan yoktur. Biz Müslümanlar bin tarihinden itibaren çalışmayı bıraktık. Gevşekliğe, eğlenceye, ahlaksızlığa döküldük. Avrupalılar ise gözlerini açtılar. Alabildiğine terakki ettiler. Görüyorsunuz ki denizlerin dibinde gemiler yüzdürüyorlar. Göklerde ordular dolaştırıyorlar. Onların neleri varsa hepsini elde etmek için çalışmak Müslüman fertlerin her birine farz-ı ayındır diye söylemiştir. Ersoy'un bu vadideki konuşmalarında Müslümanlara getirdiği eleştirilerini de bir şiir ile örneklendirelim. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Ersoy, Batı'nın son derece planlı, programlı hayat tarzına da işaret ederek, Müslümanların da
öyle davranmasını talep eder. Batı'nın bu niteliğini yine bir vaazında şu şekilde belirtir. Yanılıyorsunuz. İş öyle değil. Avrupalılar yalnız bugünkü hadiseleri seyretmekle kalmazlar. Onlar yarını, gelecek seneyi, hatta gelecek asrı, hatta birkaç asır sonunu tahmin etmek, hesap etmek isterler. Bizler Akif'in zamanına yetişemedik. İnsanların şiirlerini, yazılarını, fikirlerini bir ölçüde de onların canlı gerçekliği içinden kavrarız. Safahatı okuyan bizim sesimizdir, Akif'in değil. Her okuma biçimi nasıl anlamın bağlamına yeni sınırlar çizerse, şairin kendi sesi de sözle bağlamı başkalarına nispetle daha fazla bir araya getirir. Akif'i görmemiş olsak bile Taceddin dergahı ziyaretlerinde onun gündelik hayatını nasıl yaşamış olduğunu hayal edebilir, sesine ilişkin ise Mithat Cemal'ın şu sözlerini hatırlayabiliriz. 3 esaslı sesi var. Konuşma sesi, erkek sesi, müstehsi sesi. Bakarsınız binlerce kari ile 2 kişi imişler gibi en ufak sesle konuşur. Sonra bakarsanız bu kadar hafif sesle konuşan şair bir şeyhname kahramanının büyük sesiyle haykırır. Yahut yeni yaralanmış bir aslanın çığlığıyla bağırır. Sonra bakarsanız içinden aslan ağzı açılan bu sesin şairi öksürüklü, ihtisaslı bir istihza sesiyle konuşur. Nihayet bakarsınız kahraman sesi konuşma sesiyle karışarak bir muhaverenin hesabını geçmeyen bir hamaset tonu alır. 6-7 Türkçe bilirdi. Tekke, medrese, tanzimat, servet-i fünun, ev ve sokak Türkçesi. Safahatı bu kadar canlı kılan anlamın tüm katmanlarına nüfuz etmek için tüm bu dilleri seferber eden, yerli yerinde kullanan şairin marifetidir. Toplumların hayatı takvimi takip eder. Ancak bireyler için zamanın akışı en azından yakın tarihin daha iyi anlaşıldığı bir geçmişe yürüyüşü de içinde barındırır. Dolayısıyla Akif'i, Safahat'ı ve bunların yer aldığı toplumsal, siyasal iklimi anlamak, yazılı olanı bir de zamanın öğreticiliği üzerinden kavramak için ömür işçiliğinin sabrı da seferber edilmelidir. Anlamları yüzünden okuma tehlikesinden kaçınmanın bir yolu da bu olsa gerektir. Bu vesileyle merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yad ediyor, ruhunun şad, mekanının cennet olmasını diliyor.